Merhabalar, bugün Acronis Turu imaj programı ile neler yapabileceğinizi anlatacağım. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yedek sistem dosyası oluşturmak. Öncelikle yedeği saklayacağınız harici medyayı bilgisayara bağlayın. Yedeği aynı diskte başka bir bölümde de saklayabilirsiniz ama bu pek tavsiye edilen bir şey olmayacaktır. Sonuçta disk çökerse, yedek de gider. Programı çalıştırdığınızda gördüğünüz gibi bir arayüz ile karşılaşacaksınız. Disk ve partisyon backup bağlantısına tıklayın. Açılan pencerede varsayılan olarak işletim sisteminin olduğu bölüm ya da disk seçili olacaktır. Yine de kontrol edin. Yedeğe kaydedeceğiniz bölümü ya da diski seçin ve backup butonuna basarak işlemi başlatın. İşlem başlayacak ve yedek harici diske ya da bölüntüye kopyalanmaya başlayacak. İşlem bittiğinde işlemin başarı ile tamamlandığına dair bir mesaj alacaksınız. Hepsi bu. Artık zor günlerimizde kullanabileceğimiz bir sistem yansıması yedeğimiz var. İkinci bölüm. Sistemi geri yükleme ihtiyacını duyduğunuzda bulunabileceğiniz iki durum var. Windows normal olarak açılıyordur. Windows açılmıyordur. Açılıyorsa hiç sorun yok. Sistemi kurtarmak için şimdiye kadar yaptıklarımız yeterli. Acronis Turu imaj ile sistemi geri yüklemeyi ilk anlatımdaki gibi uygulayabilir ve sistemi dakikalar içinde geri yükleyebilirsiniz. Ancak Windows'un çökmesi ve açılmaması durumunda ya da çökmesi ve sağlam bir disk ile değiştirilmesi durumlarında sistemi geri yükleyebilmek için kullanacağımız bir seçenek olmalı. İşte bu durumlar için Acronis Turu imaj bize iki seçenek sunuyor. Ön yüklenebilir bir medya oluşturmak. Windows ön yükleme yöneticisine Acronis Startup Recovery Manager'ı eklemek. Ön yükleme yöneticisine Acronis Startup Recovery Manager'ı ekleme seçeneği ise daha pratik ama çökmesi durumunda işe yaramayacaktır. Bu seçenek hiçbir harici medya kullanmadan Windows yüklenmeye başlamadan önce F11 tuşuna basarak bilgisayarı Acronis Startup Recovery Manager üzerinden başlatma şansı veriyor. Her iki seçenekte de aynı arayüzle karşılaşıyorsunuz ve işlemler tamamen aynı. Sadece ön yüklenebilir medya oluşturma seçeneğinde Acronis System Report seçeneği olabiliyor. Ancak bu da pek işimize yarayacak bir özellik değil. Şimdi bunları nasıl oluşturacağımızı görelim. Programın ana sayfasında sağ üstte bulunan Tools ve Utilities bağlantısına tıklayın. Açılan pencerede Rescue Media Builder seçeneğini seçin. Açılan pencerede iki seçenek olduğunu göreceksiniz. İkincisi çok gerekli değil ama ikisini de işaretlemenizde bir zararı yok. Ön yükleme medyasını USB bellek ya da CD olarak oluşturma seçeneğiniz var. Ayrıca ISO olarak oluşturup sonradan bunu CD'ye yazdırarak veya USB belleğe ön yüklenebilir olarak atarak kullanma şansınız da var. Uygun olanı seçin ve Proceed butonuna basarak işlemin tamamlanmasını bekleyin. Üçüncü bölüm. Ön yükleme yöneticisine Acronis Startup Recovery Manager'ı eklemek. Programın ana sayfasında sağ üstte bulunan Tools ve Utilities bağlantısına tıklayın. Açılan pencerede Acronis Startup Recovery Manager seçeneğini seçin. Activate seçeneğine tıklayın. Artık bilgisayarın her açılışında 1 ila 2 saniye süre ile F11 tuşuna basarak bilgisayarı Acronis Startup Recovery Manager üzerinden başlatma şansınız olacak. İptal etmek isterseniz aynı yolu izleyip Deactivate seçeneğini seçmeniz yeterli. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeniz dileğiyle en güzel günler sizin olsun.